Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda epoksi ile kolyeler yapımını paylaşacağım. Yani birkaç kolye yapacağım. Ben de ilk kez yapacağım. Acemiliğim olursa lütfen kusuruma bakmayın. Beğenirseniz yeni ürünlerle, yeni projelerle epoksi çalışmalarımı devam ettireceğim. Arkadaşlar ben şu an size malzemelerimi tanıtayım. Bize gerekli olan malzemeler şöyle renkli pigment boyalarımız var. Yine epoksi kalıplarımızın içine dökeceğimiz renkli pullarımız var. Şunun içine epoksiyi dökeceğim. Bununla karışım yapacağım. Epoksi ölçüm bardağımız. Şu epoksi ana malzememiz, yani asıl kimyasal maddemiz. Bu da epoksi sertleştiricimiz. Onun dışında epoksi tabi bir araya geldiği zaman, karışım olduğunda buhar salgılıyor ve bu buhar gözlerimize, cildimize zarar verebilir. O yüzden eldiven kullanmamız gerekiyor ve gözlüğümüzün olması gerekiyor. Şöyle bir maşamız var. Yine eğer kabarcık olursa, baloncuk olursa çakmakla yakacağız. Baloncukları gidereceğiz. Onun dışında kolye ucu aparatlarımız var. Onun dışında yine kolye askılarımız var. Yine tahta karıştırma dil çubuğumuz var. Epoksimizi karıştırmak için. Arkadaşlar bir de şöyle kalıbımız var. Silikon kalıbımız. Bunlar internet sitelerinde satılıyor. İstediğiniz modellerde, desenlerde kalıpları temin edebilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Hadi başlayalım. Keyifli seyirler. Arkadaşlar şimdi sertleştiriciden koyuyorum. Ölçümüz şöyle. Sertleştiriciden 4'te 1 oranında koyacağız. Yani 5 miligram, örnek veriyorum, yapacağınız ürüne göre değişebilir. 5 miligram ben şimdi bundan koyacağım. 1 kaşık. 4 kaşık da, yani 20 miligram da reçineden koyacağım. Epoksiden koyacağım. 1 gram 2 gram fark etmez, yani onda bir sakınca yok. Şimdi bunları ahşap dil çubuğumuzla karıştıracağız. Karıştırma işlemimizi de yaparken de çubuğumuzu tek yönde karıştıracağız. Yani şimdi göstereceğim. Yani atıyorum sağa doğru çeviriyorsanız, karıştırıyorsanız sürekli sağa doğru çevirin. Eğer sola karıştırıyorsanız sürekli sola karıştırın. Bir sağ bir sol yapmayın. Yavaş bir şekilde birbirleriyle tamamen karışana kadar bu şekilde bir 3-5 dakika kadar karıştıracağız. Karıştırma sonrasında bir ısınma olacak. O sizi korkutmasın. Bir 5-10 dakika bekledikten sonra ısınma da geçecek. Evet arkadaşlar, epoksimiz oldu. Şimdi uygulamaya başlıyoruz.
Evet arkadaşlar, minik çiçeğimizle, çiçeğim de ben kendi balkonumda kuruttuğum küçük çiçeklerim bunlar. Yani hazır canlı çiçek kullanıyorum. Şimdi ikinci kolyeme geçiyorum. Yine aynı şekilde epoksimizi döküyoruz kalıbımızın içine. Güzelce yaydırıyoruz her tarafına eşit bir şekilde. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama kolyenin, yani kalıbın içinde kendi delikleri var, kendinden delikleri var, delik yerleri var. O yüzden delik açmayla uğraşmayacağız. Bu da meyveli bir kolyemiz olacak. Arkadaşlar şimdi yine bir şey denemek istiyorum. Bu gördüğünüz küçük ahşap odun parçası, deodorant kapağı. Yani siz de evinizde böyle bu tür plastik şeylerle değerlendirerek çeşitli ürünler yapabilirsiniz. Ben de aynı şekilde denemek istiyorum. Şimdi bunun içine biraz epoksimizden dökeceğim. Kolyeme ara verdim. Şundan dolayı reçineme boya katmadan önce, epoksime boya katmadan önce bu işlemi de yapmak istiyorum. Sonrasında renkli yapımını da göstereceğim size. Arkadaşlar şu odun parçasının yanında deniz kabuklarından da kullanmak istiyorum. Bunlar deniz kabukları parçacıkları. Önce onlardan şöyle birkaç tane atacağım içine. Biraz daha reçine ilave edeceğim. Bu biraz baloncuk yaptı, ben görebiliyorum. Ama onu halledeceğiz. Biraz da şöyle simli pullarımız var. Biraz da ondan dökeceğim. Ve ortasına minik bir kalp koymak istiyorum. Birkaç damla daha reçine attıktan sonra olayımız bitecek. Evet arkadaşlar, şimdi epoksimizin içine boya karıştıracağız. Az bir miktar pigment toz boyamızdan alıyorum. Karıştıralım. Bu karışımı renklendirmeyi akrilik boyalarla da, su bazlı akrilik boyalarla da yapabilirsiniz. Yani oje kullanabilirsiniz. Bunlar da kullanılabiliyor epoksi ile birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi yine uzun damla bir kolye yapmak istiyorum. Damla şeklinde. Arkadaşlar, damla kolyemizi tamamladık. Şimdi bir de ay kolyesi yapmak istiyorum. Ay olur da yıldız olmadan olur mu? Tabii ki olmaz. O yüzden birkaç tane yıldız atmak istiyorum içine.
Evet, çok az reçelimiz kaldı. Onu da ziyan etmemek amacıyla onu da kalp yapalım. Minik bir kalp yapalım. Arkadaşlar, kolyelerimiz tamamlandı. Şimdi üzerinde baloncuklar olursa, ki ben şu şeffaf olanlarda göremiyorum. Şunlarda da yok. Sadece şu büyük oval olanda biraz baloncuk görüyorum. Onları hafifçe çakmakla ısıtarak o baloncukları yok ederek epoksi işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi bu şekilde bırakıyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Kolyelerimiz kurudu ama tam anlamıyla kurumadı. Şöyle, yani dokunabilecek kadar oldu. Tam sertleşme için birkaç saatte daha ihtiyacımız var. Ben şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Bizim kullandığımız epoksi 1'e 4 oranında ölçü veriyor. 1'e 2 oranında ölçü veren epoksi markaları da var. Ben onu araştırdım. 1'e 2 ölçü veren epoksiler daha ince, yani bu tür tarz kolye, işte herhangi başka süslemelerde 1'e 2 ölçü veren epoksiler kuruması daha çabuk oluyormuş. 1'e 4 veren epoksilerde daha kalın, daha böyle süs eşyalarıyla alakalı şeylerde kullanmak daha iyi oluyormuş. Tabii ki kolyelerde de olabiliyor ama kuruması biraz daha geç oluyor. Bizim şu an 21-22 saatimiz falan oldu. Şu anda kolyelerimiz kurudu gibi bir şey. Çıkaracağım kalıptan. Evet arkadaşlar, kalın parçamızı da çıkarıyoruz. Onu da şöyle hafifçe vuracağım. Evet, çıktı. Bunu denemek için yapmıştım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. İçinde odun parçamız var. Bu şekilde kar küreleri yapabilirsiniz. Daha büyük ebatlarda. Şöyle minyatür süsler yapabilirsiniz evinize. Arkadaşlar, şimdi kordonlardan bahsedeceğim. Şöyle ben yine internetten temin ettiğim kordonlarım var, renkli kordonlarım. Bunları aparatlarla hazırladım önceden. Şöyle aparatlarım var, göstermiştim. Bunları hazırladım. Kolye kordonlarımız hazır. Şimdi şu rengi yapraklı olan kolyeme kullanmak istiyorum. Halkalarımı açıyorum hafifçe.
yeşil olan kordonumu da meyveli olan kolyelime kullanmak istiyorum. İnternette arkadaşlar bunların metal kolye kordonları da var. İsterseniz onlardan da temin edebilirsiniz. Yani ben bu şekilde değil de metal görünümlü, daha şık görünümlü kolye istiyorum derseniz onların da hazır bu şekilde satışları var. Evet arkadaşlar, son kolyemiz de bitti. Hepsi harika oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz malzemeleri kullanarak kolyelerinizin içlerini süsleyerek yeni kolyeler yapabilirsiniz. Tekrar yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.